Kedi ve köpek mamalarında gerçek et mi kullanılır? Mama içeriğinde neden işlenmiş protein, taze et, kurutulmuş et gibi farklı terimler görüyoruz? Bunlardan hangisi gerçek et? Gelin birlikte inceleyelim. Mama üretimini ham maddelerin karıştırılıp ekstrüzyon yani bir çeşit pişirilme işleminden geçmesi şeklinde çok kısa özetleyebiliriz. Kedi ve köpek dostlarımızın beslenmesinde en yüksek hacimli içerik olması gereken hayvansal protein kaynakları olarak ekonomik mamalarda yan ürünler tercih edilebilirken, kaliteli yani süper premium mamalarda yararlanımı daha yüksek olacağı için genellikle kas kütlesi yani et tercih edilir. Ancak yaklaşık %70 nem içeriği olduğundan etler yaklaşık %5 nem içeriği olan kuru mamalara direkt olarak eklenemez. Öncelikle ham maddeye dönüştürülmeleri gerekir. Bunun için de etin içeriğindeki patili dostlarımız için esansiyel olan proteinleri korumaya odaklı çeşitli işlemlerden geçirilir. Bu işlemler öğütme, hidrolizasyon, kurutma, sterilizasyon olarak örneklendirilebilir. Ham maddelere dönüştürülüp mamalara eklenen etler, mama paketlerinde yazan içerikte farklı isimlerle adlandırılabilir. Mama içeriğinde sıralama, mevzuata göre hacim olarak çoktan aza doğru gitmesi gerektiğinden, işlenmiş protein kalıbı kullanıldığında bu işlemler sonrasında elde edilen proteinin hacmi baz alınırken, taze et kalıbı kullanıldığında ham madde üretimi öncesinde yaklaşık %70 nemden oluşan etin hacmi de baz alınabilir. Bu noktada kararı etkilemede marka güveni ve patili dostlarımızın sağlık belirtileri devreye girer. 2021 yılının en iyi pet mama markası seçilen Unique Pet Food mamalarımızın içeriğinde yalnızca gerçek etler kullanıyoruz ve içeriğinde belirtirken mevzuata ve literatüre uygun şekilde işlenmiş protein hacmini baz alıyoruz. Taze, lezzetli ve kaliteli mamalarımızı patili dostlarımızın sağlığı için özenle üretiyoruz. Unique. Sadakati eşsizse maması da eşsiz olmalı.